Gözlerinizi kapatın ve muazzam bir kalabalık hayal edin. 30 ila 40 milyon insan. Bu İsveç, Norveç, Danimarka ve İsviçre'nin toplam nüfusundan bile daha büyük bir kitle demek. Bu milyonlarca insan her sabah aynı dilin kelimeleriyle uyanıyor. Aynı ninnilerle büyüyor ve aynı ortak hafızayı paylaşıyor. Ama bir sorun var. Bu devasa nüfus kendi ana dilinde tek bir resmi dilekçe yazamıyor. Çocuğunu sabahları kendi kültürünün masallarını anlatan bir okula gönderemiyor. Sokaklarda kendi kimliğinin sembolü olan bir bayrağı özgürce dalgalandıramıyor. Kendi topraklarında kendi öz kimliğiyle görünür olamıyor. Ve en sarsıcı olan da şu: modern dünya, küreselleşen medya ve insan hakları savunucuları bu sessiz çığlığı görmüyor, duymuyor, bilmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu insanlar haritalarda alevler içinde yanan aktif bir savaş bölgesinin ortasında değiller. Sınır kapılarına yığılmış çamurlu mülteci kamplarında çaresizce bekleyen sığınmacılar da değiller. Onlar Orta Doğu'nun en köklü, en gizemli devletlerinin birinin tam merkezinde yaşıyorlar. Şehirlerde, fabrikalarda, üniversitelerde, evlerde. Sizinle aynı sokaklarda yürüyor, aynı havayı soluyor. O ülkenin adı İran. Bahsettiğimiz o devasa, sessiz kitle Güney Azerbaycan Türkleri. Peki nasıl oldu da milyonlarca insan kendi kadim topraklarında bir anda görünmez hale geldi? Nasıl oldu da koskoca bir millet tarihin ve diplomasinin karanlık odalarında bir gecede yok sayıldı? Ve daha da önemlisi, yüzyıllardır bastırılan bu hikaye gerçekten bitti mi? Yoksa fırtına öncesi o tekinsiz sessizliği mi yaşıyoruz? Bu gizemi çözmek için zamanın akışını tersine çevirmeli ve tarihin en karanlık masalarından birine, 1828 yılına geri dönmeliyiz. O dönemde dünya bugünkünden çok farklıydı ama sömürgeci mantık tamamen aynıydı. Avrasya'nın devasa gücü Rus Çarlığı ile Kaçar Hanedanlığı karşı karşıya gelmişti. Cephelerde kan akmış, ordular yorulmuştu. Sonunda iki büyük gücün diplomatları arkalarında milyonlarca insanın kaderini taşıdıklarını bilerek ya da bunu hiç umursamayarak büyük bir masaya oturdular. O şatafatlı salonda her şey vardı. Büyük haritalar, mürekkepli kalemler, ağır mühürler ve kibirli gülüşler. Ama masada olmayan, sandalyesi boş bırakılan tek bir şey vardı. O topraklarda yüzyıllardır kök salmış, o nehrin suyunu içmiş olan Azerbaycan Türkleri. Kalemler sertçe kağıda bastırıldı ve mühürler vuruldu. İmzalanan anlaşma tarihin sayfalarında bir halkın coğrafyasını ve kaderini ikiye bölen derin bir yara olarak kazındı. Tarihe Türkmençay Anlaşması olarak geçti. Diplomatlar harita üzerinde yapay bir çizgi aradılar ve doğanın en masum parçasını, coğrafyanın can damarını sınır yaptılar. Aras Nehri o günden sonra sadece dağlardan süzülen bir su akıntısı değildi. Bir milletin ortasından geçen kanlı bir duvara dönüştü. Anlaşmaya göre nehrin kuzeyinde kalan topraklar Rus Çarlığı'na bağlandı. Nehrin güneyinde kalan o devasa bölge ise İran kontrolüne bırakıldı. Bir gecede sadece tek bir imza ile akıl almaz bir trajedi yaşandı. Sabah uyandıklarında Aras'ın karşı kıyısındaki tarlasına geçemeyen köylüler oldu. Aynı nehrin iki farklı yakasında kalan öz kardeşler birbirlerinin sesini duyamaz hale geldi. Aileler bölündü. Köyler iki farklı bayrağın gölgesinde kaldı. Koskoca bir millet iki farklı imparatorluğun potasında erimeye terk edildi. En acısı da bu devasa yıkım gerçekleşirken o topraklarda yaşayan hiç kimseye ne düşündüğü sorulmadı. Kimsenin onayı alınmadı. Büyük güçler haritayı çizdi, millet ikiye ayrıldı. Ve Aras Nehri o günden sonra sadece su değil, yüzyıllarca sürecek bir ayrılık hasreti taşımaya başladı. Zaman bölünmüşlüğün acısıyla hızla aktı. Yüzyıllar yılları, nesiller nesilleri kovaladı. Kuzeydeki kardeşler Sovyetler Birliği'nin demir yumruğu altında bambaşka bir dünyaya gözlerini açarken, güneydeki milyonlar İran'ın değişen rejimleri arasında kendi kimliklerini koruma savaşı veriyordu. Ancak tarihin öyle bir anı vardır ki en zifiri karanlıkta bile bir umut ışığı doğurur. İşte o ışık 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı o küresel kaos ikliminde parladı. Dünya haritası yeniden sallanırken Güney Azerbaycan halkı
tarihin kendilerine sunduğu en büyük, en stratejik fırsatı gördü ve ayağa kalktı. Tebriz merkezli olarak Güney Azerbaycan Milli Hükümeti kuruldu. O güne kadar evlerin kuytu köşelerinde fısıldanarak konuşulan o kadim dil bir anda resmi devlet dili ilan edildi. Okullarda ilk kez çocuklar kendi ana dillerinde kitaplarla eğitime başladı. Yasaklı, saklı tutulan bayraklar, sancaklar çıkarıldı ve gökyüzünün o özgür maviliğine doğru göndere çekildi. İnsanlar sokaklarda kendi kimliklerini gizlemek zorunda kalmadan ilk kez ciğerlerini doldurarak kendi dilleriyle nefes aldılar. 1828'in o uğursuz masası devrilmişti. Aras'ın yarattığı ayrılık büyüsü bozulmuş gibiydi. Ama tarih bu topraklarda umutlananlara her zaman acımasız olmuştur. Küresel satranç tahtasında hamleler değişti. Sovyet güçleri bölgeden geri çekilme kararı aldı ve Güney Azerbaycan Tahran'ın eski gücüyle baş başa kaldı. İran ordusu büyük bir hırsla bölgeye girdi. O muazzam özgürlük dönemi ne kadar sürdü biliyor musunuz? Sadece 11 ay. O rüya 11 ay sürmüştü. 11 ay sonra kapkara bir kabusa dönüştü. Güney Azerbaycan Milli Hükümeti öncü liderleri sokak ortalarında, meydanlarda kurulan dar ağaçlarında en ağır cezalara çarptırıldı. Hayatta kalabilen aydınlar, şairler ve siyasetçiler yanlarına hiçbir şey almadan ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Göklere çekilen o özgür bayraklar tek tek indirilip meydanlarda yakıldı. Türkçe yazılmış olan ders kitapları okullardan toplatıldı ve çocukların gözü önünde küle çevrildi. Eğitim dili tek bir emirle yeniden Farsçaya döndü. Ve o trajik kırılmadan sonra bir daha asla geri dönüş olmadı. Kapılar kapandı, perdeler çekildi. Ve Güney Azerbaycan onlarca yıl sürecek derin, sessiz ve tekinsiz bir karanlığın içine gömüldü. 1945'teki o kanlı baskının ardından Tahran yönetimi strateji değiştirdi. Artık sokaklarda açıkça ordular yürütmek yerine baskıyı çok daha sinsi, sistemli ve görünmez bir hale getirdi. Bir milleti fiziksel olarak yok edemiyorsanız onu kültürel ve zihinsel olarak silmeniz gerekir mantığını devreye soktu. Zaman ilerledikçe asimilasyon politikaları hayatın her kılcal damarına sızdı. Sokaklarda, devlet dairelerinde, hatta pazar yerlerinde bile Türkçe konuşmak bir suç olmasa da sistemli bir şekilde taşralılık, eğitimsizlik veya alt kültür olarak etiketlendi. İnsanlar kendi kimliklerinden utanmaya zorlandı. Resmi kaynaklarda ve arşivlerde geçen bu olaylar bu sinsi politikanın ne kadar ileri gidebileceğini açıkça gösteriyor. Türkçe kitap, dergi ve gazetelerin basılması tamamen kısıtlandı. Matbaalar mühürlendi. Geleneksel müzikler, şiir dinletileri ve kültürel ifadeler ulusal güvenliğe tehdit gerekçesiyle en ağır denetimlerden geçirildi. Tahran'dan atanan resmi yetkililerin Türkçe konuşan kitlelere yönelik ağır insanlık onuruna yakışmayacak tecrit ifadeleri kayıtlar arasında yer aldı. Ancak ne kadar bastırırsanız bastırın bir halkın içindeki o kimlik ateşi asla tamamen sönemez. Takvimler 2006 yılına gösterdiğinde bu sinsi baskı çok çirkin bir olayla patlama noktasına geldi. İran'ın resmi devlet gazetesinde yayınlanan bir çocuk karikatüründe Türk toplumunu açıkça aşağılayıcı, iğrenç bir metaforla çirkin canlılarla tasvir edildi. Karikatürdeki figür kendi dilini konuşan insanlarla dalga geçiyordu. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Onlarca yıldır sessizce sabreden Güney Azerbaycanlılar onurlarına yapılan bu ağır saldırı karşısında sel gibi sokaklara döküldü. Tebriz, Urmiye, Erdebil adeta sallandı. Protestolar aralıksız 7 gün 7 gece sürdü. Halk varlığını duyurmaya çalıştı. Devletin cevabı yine sert oldu. Güvenlik güçleri sokaklara indi. Onlarca insan tutuklandı. Meydanlar kapatıldı. Bir yazar kendi dilinde yazdığı kitap dolayısıyla istihbarat tarafından komşu ülkelerin çıkarlarına hizmet etmekle ve ajanlıkla suçlandı. Sokaklar sözde temizlendi. Sesler yeniden bastırıldı. Ama o kriz halkın hafızasından silinmeyecek bir öfke çizgisi olarak kalmaya devam etti. İşte tam bu ağır baskı ortamında devletin tüm sansür mekanizmalarının, tüm güvenlik kameralarının ve tüm yasakların çaresiz kaldığı, kelimenin tam anlamıyla büyülü bir alan doğdu. Her şeyin susturulduğu bir ülkede bir yer var ki asla ama asla sessiz kalmıyordu. Burası bir parlamento binası değildi. Bir yeraltı örgütünün gizli sığınağı değildi. Burası Tebriz şehrinin kalbinde yer alan yeşil çimlerin etrafını saran devasa bir spor alanıydı. Tam bu noktada tarihin saklanan bu karanlık odalarına ışık tutmaya devam edebilmemiz için sizlerin desteği bizim için çok önemli. Kanalımıza abone olmayı,
olmayı, videoyu beğenmeyi ve yeni bölümlerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın ki sadece sizlerin desteği sayesinde bu bağımsız yayınlara devam edebiliyoruz. Şimdi videoya devam edebiliriz. İran'da futbol hiçbir zaman sadece futbol demek değildi. Maç günleri o stadyum kapıları açıldığında içeriye giren 80-90 bin insan oraya sadece 90 dakikalık bir spor için gitmiyordu. O muazzam kalabalık oraya tek bir hayati refleks için geliyordu. Görünmek ve sesini duyurmak için. Dışarıda, sokaklarda yasak olan ne varsa o stadyum tribünlerinde devasa bir dalgaya dönüşüyordu. 90 dakika boyunca o statta tezahüratlar tek bir ağızdan gökyüzünü yırtarcasına yükseliyordu. Gizlice içeriye sokulan kültürel semboller elden ele dolaşıyor ve baskılanmak istenen o kadim kimlik yeniden can buluyordu. İran stadyumlarında hemen her ülkenin bayrağını açabilirsiniz. Ama Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı en sert diplomatik kriz yaşanan ülkelerin logolarıyla aynı kategoride. Yani doğrudan birer tehdit olarak görülüyor. İran hükümeti bu kulüpten korkuyor. Çünkü o stat 90 dakika boyunca bastırılamayan tek ses. Yıllarca stadyumlarda biriken bu muazzam enerji kendi içinde bir patlama anı bekliyordu. Ve işte o an Güney Azerbaycan sınırlarının hemen ötesinde, kuzeydeki kardeş topraklarından geldi. 2020 yılında Karabağ Savaşı başlamıştı. Azerbaycan ordusu 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını kurtarmak için ileri harekata geçtiğinde Aras'ın güneyindeki milyonlarca Türk için adeta zaman durdu. Gözler televizyon ekranlarına, kulaklar radyolara kilitlenmişti. Güneydeki Türkler kardeşlerinin attığı her adımda dua ediyor, sevinç gözyaşları döküyor. Her kurtulan köy haberlerine sokaklarda gizlice kucaklaşıyorlardı. İçlerindeki o eski umut külleri yeniden doğmuştu. Ancak tam o esnada bizzat vatandaşı oldukları İran devleti uluslararası arenada çok tartışılacak, çok tekinsiz bir pozisyon aldı. İran, Ermenistan'a yakın durduğu iddiaları ve sınır kapısından askeri, ekonomik yardım tırlarının geçişine izin verdiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Bu hamle Güney Azerbaycan halkı için sıradan, soğuk bir dış politika manevrası değildi. Bu kalplerine saplanan çok ağır bir hançer, açık bir ihanetti. Kendi sınırları içinde 30-40 milyon Türk barındıran bir devlet, kutsal mekanları saygısızlığa uğrayan, ibadethaneleri çiğnenen Karabağlı Türklere karşı sustu ve Ermenistan'a destek verdi. Bu durum güneydeki Türkler ile Tahran arasındaki o ince güven bağını tamamen kopardı. 2020 Karabağ Savaşı sadece Kuzey Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanmadı. Aynı zamanda güneydeki milyonlar için geri dönülmez bir psikolojik kırılma oldu. Karabağ'daki o büyük zaferin yankıları devam ederken aynı yılın sonlarında Bakü'de tarihi bir zafer geçidi töreni düzenlendi. Caddeler askeri araçlarla, gökyüzü bayraklarla süslenmişti. İşte o törende uluslararası dengeleri yerinden oynatacak bir olay yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı. Herkes standart, diplomatik tebrik mesajları, askeri başarı övgüleri içeren klasik bir konuşma bekliyordu. Ama Erdoğan öyle yapmadı. Kürsüde durdu, derin bir nefes aldı ve o coğrafyanın kalbini çok iyi bilenlerin çok iyi tanıdığı o kadim, o hüzünlü şiiri okumaya başladı. Aras'ı ayırdılar, Mil ile doyurdular. Ben senden ayrılmazdım, zulüm ile ayırdılar. O şiir sokaklarda yankılandığı an Aras'ın güneyindeki milyonlarca insan ekran başında adeta buz kesti. Evlerde, dükkanlarda, Tebriz'in arka sokaklarında derin bir sessizlik hakim oldu. Çünkü okunan o mısralar sıradan bir edebi metin değildi. O şiir 1828'den beri Aras Nehri'nin iki yakasında biriken o devasa hasretin, o bastırılan acının ve unutulmayan ortak hafızanın ta kendisiydi. İlk kez küresel ölçekte bir dünya lideri İran'ın çizdiği o yapay sınırları, o sınırların yarattığı tüm trajediyi tüm dünyanın gözü önünde en yüksek sesle haykırdı. Şiir bittiğinde güneyde ağlayanlar, sevinç çığlıkları atanlar, birbirine sarılanlar oldu. Tahran yönetimi ise anında en üst düzeyde diplomatik kriz ilan etti. Elçiler çağrıldı, notalar verildi. Ancak o büyük coşkunun ardından herkes o soğuk ve çıplak gerçekle yeniden baş başa kaldı. Sözler ne kadar güçlü, şiirler ne kadar sarsıcı olursa olsun haritalar üzerindeki o ağır sınırları tek başına değiştirmeye yetmiyordu. Peki ama neden?
Neden böylesine devasa bir nüfus, bu kadar büyük bir haklılık payı ve arkalarında Türkiye ile bağımsız Azerbaycan gibi iki güçlü devlet varken bu mesele uluslararası siyasetin ana zeminine bir türlü taşınmıyor? Dünyadaki birçok azınlık grubu sesini küresel medyada duyurabilirken 30-40 milyon insan neden bu görünmez duvarı aşamıyor? Bunun tek bir kolay cevabı yok. Karşımızda coğrafyanın, enerjinin, küresel jeopolitiğin kurduğu devasa çok katmanlı bir labirent var. İlk ve en büyük engel coğrafi tecrit. Haritaya dikkatlice baktığınızda çok çarpıcı bir gerçekle karşılaşırsınız. Türkiye'nin Orta Asya'daki diğer Türk Cumhuriyetleriyle doğrudan geniş bir kara sınırı yoktur. Bu durum basit bir coğrafi kaza ya da tesadüf değildir. 100 yıllar önce büyük güçlerin imparatorlukların o bölgeyi tampon bölgelerle kapatarak tasarladığı bilinçli bir stratejik politikanın ürünüdür. Şimdi düşünün, eğer o görünmeyen engeller kalkarsa Türkiye, Güney Azerbaycan üzerinden Hazar'a ve oradan Orta Asya'ya doğrudan kesintisiz bir kara koridoruyla bağlanırsa nasıl bir sonuç olur? Türkmenistan'ın devasa doğalgazı, Hazar Denizi'nin zengin petrol yatakları, Güney Azerbaycan'ın işlenmemiş yeraltı kaynakları. Hepsi tek bir at üzerinden doğrudan Türkiye koridoruyla dünyaya açılır. Türkiye bir gecede küresel bir enerji ve lojistik merkezine dönüşür. İşte tam olarak bu senaryoyu ne kuzeydeki Rusya istiyor, ne de batıdaki güçler, ne de bizzat bu toprakları elinde tutan İran. Bu devasa ekonomik ve stratejik çıkarlar insani dramların çok daha önünde tutuluyor. Milyonlarca insanın kimlik mücadelesi küresel dengelerin arasında eziliyor. Bazı bölgeler sadece insanlar tarafından değil, o masalarda kurulan devasa acımasız sistemler tarafından şekilleniyor. Ve geliyoruz bugüne. Yani yakın tarihin en şaşırtıcı kırılma anlarından birine. 2024 yılında İran siyaset sahnesinde ezberleri bozan bir gelişme yaşandı. Ülkenin en yüksek makamına, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna net bir şekilde Türk kökenli olduğunu saklamayan, hatta bununla gurur duyduğunu belirten bir isim seçildi. Pezeşkiyan. Bu seçim haberi Güney Azerbaycan topraklarında bomba etkisi yarattı. Milyonlarca insan ekran başında bu yeni dönemi anlamaya çalıştı ve halk adeta 3 farklı fikre bölündü. Bir grup vatandaş bir umuda kapıldı. Sonunda dediler, bizi anlayan, bizim dilimizi konuşan biri o koltuğa oturdu. Belki artık okullarda Türkçe eğitim alırız. Belki üzerimizdeki o görünmez baskı perdesi biraz olsun aralanır. Diğer bir grup ise hiçbir şey yapmadan sessizce beklemeyi seçti. Siyasetin kaygan zemininde erken sevinmenin ne kadar büyük hayal kırıklığı yarattığını geçmiş tecrübelerinden çok iyi biliyorlardı. Ancak yıllarca benzer süreçleri yaşamış, 1945'in o acı tecrübesini kuşaktan kuşağa aktarmış olan o tecrübeli, soğukkanlı çoğunluk olaya çok daha şüpheci, çok daha derin ve stratejik bir açıdan yaklaştı. Onu oraya Türklerin hakkını versin diye getirmedi dediler. Onu Karabağ zaferinden sonra stadyumlarda ve sokaklarda iyice yükselen o milliyetçilik dalgasının gazını almak, toplumsal gerilimi düşürmek ve kendi kitlelerini sistemin içinde sakinleştirmek için bir kulp olarak seçtiğini iddia ettiler. Pezeşkiyan köken olarak Türk müydü? Evet, kesinlikle öyleydi. Peki, o muazzam sistemin, o teokratik yapının içinde 30-40 milyon insanın gerçekten özgür sesi olabilir miydi? Bunu sadece zaman gösterecek. Ama bu kadim toprakların tarihi orada yaşayan halka çok net ve acı bir ders öğretmişti. Bu coğrafyada büyük sistemlerin gölgesinde zamansız gelen umut bazen en tehlikeli ve en ölümcül şeydir. Belgeselin sonuna yaklaşırken tüm bu tarihi anlaşmaları, analizleri ve jeopolitik hesapları bir kenara bırakalım. Çünkü tarihin gerçek yüzü takım elbiseli diplomatların sözlerinde değil, o topraklarda yaşayan sıradan bir insanın dudaklarından dökülen cümlelerde saklıdır. Birkaç ay önce Güney Azerbaycanlı bir genç kendisiyle yapılan röportajda ekranın içine bakarak yürekleri sızlatan şu tek cümleyi kurdu. Biz yetimiz. Sizin sınırın ötesinde bir devletiniz var. Koruyan kanunlarınız var. Başınızı kaldırdığınızda görebileceğiniz özgür bir bayrağınız var. Bizim Aras'ın bu yakasında öyle bir şansımız yok. Biz burada koskoca bir dünyada yetim gibi kaldık. İşte tüm hikayenin özeti bu. 30 ila 40 milyon insan, aynı dil, aynı kültür, aynı efsane, aynı hüzünlü türküler ama bir nehrin iki farklı yakasında. Birbirinden kopuk
iki ayrı kader. Şimdi belgeselin en önemli noktasında sözü tamamen size. Yani bu derin hikayenin tanıklık edenlerine bırakmak istiyorum. Bir millet aradan geçen 200 yıllık koca bir ayrılığa, çekilen tüm acılara ve çizilen tüm o yapay haritalara rağmen bir gün yeniden bir araya gelebilir mi? Tarihin akışı o yapay sınırları bir gün silebilir mi? Yoksa bazı sınırlar sadece harita üzerinden değil, nesiller boyu süren baskılarla insanların zihinlerinde ve kaderlerinde mi kalır? Aras Nehri iki yakanın arasında sonsuza kadar bir ayrılık şarkısı söyleyerek akmaya devam mı edecek? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Yorumlarda fikirlerinizi bizlerle paylaşın. Bu sessiz çığlığın sesini hep birlikte çoğaltalım. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Köküm, çiçəklərim, sağım oradadır. Mən burada xəstəyəm, sağım oradadır. Aranlı yaylaqlı dağım oradadır. Damlayam qayadan sızıb gəlmişəm. Özün bil, özgəyə bildirmə məni. Ağlada ağlada güldürmə məni. Sən Allah qürbətdə öldürmə məni. Vətəndə qəbrimi qazıb gəlmişəm.